Invincible 4. sezon finali geldi. Biz de izledik. Lovers 90. Herkese merhaba, ben Günay. Ben de Güneş. Hızlıca ilk görüşlerini alayım sezonun finali hakkında. Yani çok ağır aksak bir final yapmışlar. Biraz yavaş gidiyor. Biraz değil, bayağı yavaş gidiyor. Aksiyon neredeyse hiç yok. Yani aslında bir önceki bölümü konuşurken biraz da bunu zaten beklediğimizde söylemiştik. Evet. Çünkü yani peak point'i gördük bu sezonda zaten. Hani Aftermath, buradan sonra ne olacak ve bir sonraki sezona bizi ne bekliyor ya dair birkaç ipucu alacağımızı tahmin ediyorduk ki nitekim de Evet. öyle oldu. Sonraki sezonda ne olacağına dair bir şey verdi. Diğer sezonlardan farklı olarak konularının hepsini kapatmadı ya da nereye gideceğini göstermedi. Çünkü onlar da öyle yapıyordu. Bak hani bu hikayede buraya gideceğiz, bu hikayede buraya gideceğiz. Sezon finalinde hep bunları anlatıyordu. Burada sadece intergalaktik savaşla ilgili nereye evrileceğini bu işin bize biraz ipuçlarını verdi. After Credit'te gördüğüm şeylerden sonra hani farklı bir beklentim oluştu mu dersen hiçbir beklentim de oluşmadı yani çünkü çok soru işareti de bırakmadı. Hani ben Thaddeus'un böyle daha farklı bir planı daha var, sanki böyle kendiyle beraber başka Wiltrum'ları da böyle sakin sakin yaşayabildikleri bir ortama soktu da onu gizliyor falan diye bir şey bekliyordum ama hiç öyle bir şey de çıkmadı. O yüzden bence şimdi spoiler uyarımızı da verelim. Bölüm hakkında da daha detaylı konuşalım istiyorum. Arkadaşlar, eğer sezon finalini izlemediyseniz izleyip gelin. İzlediyseniz de yolumuza devam ediyoruz. Sen neler bekliyordun, ne gördün? Yani ben beklediğimi gördüm. Beklediğimden biraz daha yavaştı ama en azından ilk karşılaşmanın bir tık daha kalabalık olacağını düşünmüştüm. Ama böyle bir şey tercih etmişler. Sanırım çizgi romanda da benzer bir şey oluyor bir eksikle. Yakın gidiyor yani. Şey kısmı biraz fazlaydı. Mark'ın PTSD'si. Mark biraz fazla posttraumatik stres yaşıyor. Evet. Yani çok fazla yaşıyor ve panik atak geçirmeye başlıyor. Açıkçası yaşadığı şeyler panik atak krizleri. Ya bu çocuk zaten sürekli dayak yiyip duruyordu. Bir de PTSD'si oldu. Ne biçim süper kahraman lan bu? İçimizden biri. Yani biraz fazla, tamam, bir kere oldu, 2, 3, 4 bölüm içinde 4 kere falan yaşadı aynı şeyi. Zaten daha başlangıçta, daha yetişmeye çalışırken uzayda gemide yaşıyor. Açılış sahnesi de öyle. Sanki böyle dünyaya gelmişler ve katliam yapıyorlarmış gibi Wiltrumlar bir sahneyle açıyor. Enteresan bir ters köşe yapıyormuş gibi yapacakken sonra bunun Mark'ın hayali olduğunu anlıyoruz ama anlıyoruz da zaten. Hani çünkü beklentimiz bu yönde olmadığı için bu kadar ağır bir anda olmasını beklemiyoruz. Aynen. Çünkü zaten ipuçlarını verdi. Bir önceki bölümün sonunda aldık ya ipucunu. Trek verdi zaten. Trek dedi ki yani baktı Mark'a, yok olan gezegenine baktı ve Omni-Man'i, Mark'ı, Oliver'ı yok edebilecekken onları orada bırakıp gitti. Yani zaten bu adamın savaş istemediğinin kanıtıydı. Ya bizim güzelim Eve de bir garip kötü olmuş. Tabii, yani 10 ay kötü geçmiş. Bu arada 10 ay geçmiş. Yaramamış Invincible uzaklığı Eve. Eve bütün bu teen mom olayını tek başına yaşamış. Hamileydi bıraktığında. Döndüğümüzde çocuğunu aldırmış. En sonunda bunu öğreniyoruz. Evet, bütün o stresle, her şeyle kendi başına çıkmış. Evet, yani ben acaba Mark'a hala doğruyu söylemiyor mu diye düşündüm bir an ama. Ama işte şeyde söylüyor onu. 10 ay geçti diyor ya. Evet. Ondan sonra anlıyoruz ki zaten olmuş bitmiş olay. Kiloluyken zannettik değil mi? Hani hamile ve hala söyleyemiyor falan. Mark da şapşal anlamıyor diye düşündük. Ama öyle değilmiş. Bunun stresiyle başa çıkarken kendine kötü bakmış. Aslında olay buymuş. Bütün bölüm Mark'ın PTSD'sini izledik ama Eve hakkında hiçbir şey görmedik. Yani bu çok ciddi travmalar, çok ciddi depresyonlar geçirmiş ki bu halde kendisine de bakmadığını, zaten sıkıntılar çektiğini de söylüyor. Evet, ailesiyle ilgili sorunlar da yaşamış. Aynen, yani biraz da sırf Mark'ın PTSD'sini izlemek yerine acık da Eve'i mi anlatsaydınız da biz de Eve'in neden bu halde olduğuna biraz daha inansaydık mıydı diye düşünüyorum ama öyle anlatmayı tercih etmişler. Belki çizgi romanda da böyledir. Gördüğüm kadarıyla çizgi romanda Mark onu hamile zannediyor gördüğünde. Burada öyle bir tepki vermiyor. O farkı varmış. Bu arada ben çizgi romanları okumadığım için sadece şu an 1-2 tane forumda gördüğüm şeyi söylüyorum. Aynen, ben de bölümü izledikten sonra çizgi roman hakkında bilgilere bakıyorum. Öyle yakalıyorum. Evet, aynen. Yani merak ettiğim bir şey olsa bakıyorum. Ben de aynı böyle gördüm. Yani dediğin gibi işte bazı şeyler havada,
Ama sürekli şey izledik. Psikolojik travma bölümü izledik. Mark'ın annesiyle babasının ilişkisinde artık kabullenme aşamasına geçildi. Hani sinir, kızgınlık, öfke aşamasından Aynen. birlikte Oliver'ı görmeye gidiyorlar. Bu arada hani Mark bir sürü PTSD yaşıyor diyoruz ya, Mark yaşadığı PTSD her sahnesinde kıymet verdiği herkesin hayatını kaybetme sahnesini izledi. Öyle değil. Evet, hep onu Öyle görüyor. sahne. Yani ya yaşadığı şey şu aslında. Ben öyle bir şey yaptım ki bunun intikamını almak için gelecekler ve ben bunu durduracak güce sahip değilim ve benim Evet. yüzümden, benim o yaptığım, babamla birlikte yaptığımız şey yüzünden bütün sevdiklerimi gözümün önünde öldürecekler. Çünkü gore ölüm sahnelerinde de gördüğü için uzay savaşında sürekli Evet. artık zihnindeki şekillenen olay bambaşka bir hal aldı. Zaten Mark 10 ay içinde ölümden döndü. 6 ay Tabii. komada kaldı. Bu kadar çok şeyi yaşadıktan sonra biraz fazla gelmiş gibi duruyor Mark'a. Genç bir çocuk sonuçta Mark, hani üniversite öğrencisi yaşında. Tabii yani 20 yaşında bir şey yani en fazla. Evet, yani lise bitti, üniversite çağına girdiler ve üniversiteye gitmeden hani hayatına devam ediyor. Gitmek istiyor ama olmuyor. Yani bu dönemde yaşadığı şey ona biraz fazla gelmiş. Bunu gösterdi bize ama yani sezon finalinde bunu mu işlemek lazım Yani bu evet. kadar uzuncana? Ondan emin değilim. Yani biraz gösterip hikayeye yoğunlaşabilirdi. Çünkü artık düşün, Cecil bile acıyor falan, dur diyor, evine bırakalım falan diyor. Aynen, yazık çocuğa falan oldu yani. Yani o kafaya geliyor. Sezon finalinde ben açıkçası şeyi görmek isterdim. Hani bir önceki bölümde de söyledim. Biz Monster Girl ile Rex'i Evet, hiç görmedik, bıraktık. hiç görmedik. Robot çocuk. Neyse o. İkisinin öteki tarafta kaldığını biliyoruz. Hani çok kısa bir böyle onları kurtarmaya çalışma çabasını gördük orada ama ya bununla ilgili biraz daha bir şey izleyip bölümü biraz daha yoğunlaştırabilirlerdi sanki. Yani çok yavan bir bölüm olmuş. Tamam, ben de zayıf ve Yani daha sakin, dingin bir bölüm bekliyordum ama çok boştu içi bölümün. Bir sahne koymuşlar işte, Hmm. çılgın bilim adamıyla bir deney yapıyorlar. Kapı açıyorlar. Oradan yaratık geliyor. İşte sonra kapatıyorlar projeyi, dur diyorlar biz. Çok tehlikeli. 3'te 3 fiyasko oldu. Daha fazla denemeyelim diyorlar. Ortam bu arada çok Stargate'i andırıyordu. Evet, bayağı Stargate ya. Çok gönderme var canım. Evet. Geçen bölüm Star Trek göndermeleri vardı. Star Trek, Star Wars göndermeleri. Bu bölüm hardcore bir Stargate göndermesi aldık. Stargate göndermesi gördük. Yani bunları yapıyorlar. Seviyorlar da yapmayı. Uzay tarafında ne var dersen, Alan Daly liderlik etmeyi öğrenmeye çalışıyor. Konseydekiler çok kızgın. Nereye gitti bunlar diyorlar. O da diyor 37 tane kaldı işte diyor yani. Arıyoruz 37 tane. Ne yapacağız lan diyor yani, aynen. 37 kişiyi koca uzayda bulmak biraz zor diyor. Onlar da bağırışıyor, çağırışıyor. En son Alan biraz sinirli, biraz sakin şekilde durduruyor ve toplantıyı bitiriyor. Sonra da kız arkadaşı ona Thaddeus'un son mesajını iletiyor. O da işte after credit'te oluyor bir yerde ama hani dediğim gibi hani ben Thaddeus'un böyle lan başka Viltrumlar da var falan demesini bekledim orada ama yani göre zaten bildiğimiz virüsü virüs var diye Alan'a söyledi yani. Bildiğimiz şeyi bize tekrar sattı ama şöyle bir ek yaptı oraya. Yani dedi ki bu, nasıl söyleyeyim, Viltrum genetiğini ve ona benzeyen bütün genetikleri öldürür. Yani kısacası dünyadaki herkesi temizleme ihtimali de var diyor yani. İnsanları da öldürür. Yani o da diyor ki yani insanları da öldüreceğini bilerek bunu yine de kullan. Evet. Bayağı psikotik bir şey söylüyordu. Bu biraz farklı bir bakış açısı getiriyor. Yani buradan anladığım şey, Viltrumlarla dünyada ve bu bilgi Galaktik Konsey'in eline geçerse ne olursa olsun onları öldürme kararı çıkabilir. Evet, çünkü Alan'da, kontrol Alan'da değil. Lider tam olarak değil. Tam olarak değil. Herkes böyle bağırıyor, çağırıyor adama yani. Bunu görüyoruz. Öyle olduğu için de işler tersine dönebilir. Yani dünyalıları korumak zorunda kaldıkları zaman Viltrumlarla ortak olmak zorunda kalabilirler mi yoksa? Evet, eski düşmanlar dost olabilir. Yani çok emin değilim ne olacağından. Ya bu bölümün sonuna doğru da zaten Mark'la Trag'in sohbetini izliyoruz. Bu after credits'in öncesinde tabii hemen. Çok sert bir diplomasi. Çok sert bir diplomasi. Gerçi bu diplomasinin kabul eden tarafı Mark mı olmak zorunda onu bilmiyoruz ama Trag onu ciddiye alıp konuşuyor tabii, sonuçta o biliyor. Yani dünyanın şampiyonu olarak baktığı için. Öyle baktığı için hani Mark da hem korkularına da yenik düşerek
Tragon abi bize karışma. Biz nüfusumuzu biraz çoğaltıp yolumuza bakacağız. Sizin dünyanızda muhtemelen hem koruruz hem de size bulaşmayız, işlerinize karışmayız gibi bir şey Yani söyledi bir diyor ki noktada yani. bizim burada yaşadığımızı anlamayacaksınız. Yani Aynen. ne size yardım edeceğiz, ne tehlike oluşturacağız, hiçbir şey yapmayacağız. Bizi anlamayacaksınız bile burada olduğumuzu ama biz burada üreyeceğiz diyor. Yani Viltrumlar 37 kişi kaldı. Biz neslimizi burada devam ettireceğiz. Çünkü anladığım kadarıyla senden diyor, Mark görüyor çünkü. Viltrumlu oluyor yani diyor insanlardan. DNA'mız çok yakınmış birbirine. Onu gördüğü için bunu söylüyor. Ama diyor eğer diyor bizi tehdit edecek bir şey yaparsan bu dünyayı ikiye böleriz diyor. Evet ve Çok net bir tehdit ve yapabileceği bir tehdit yani. Tek başına bile yapabilir bu arada. Şu an sözüne güvenilebilir bir konumda mı ya da sözünün iyi bir kişi mi çıkacak orasını bilmiyoruz. Sonuçta sanrıları olan bir arkadaştı kendisi. Ya ama başka türlü de yapabilirlerdi. Evet, başka türlü de hiç gelmeden de yapabilirlerdi. Yok hayır şöyle de yapabilirlerdi yani dünyayı bir anda mahvedip yeteri kadar insan bırakıp zorlayabilirlerdi onları üremeye. Aynen buna ihtiyaç duymadılar. Bunu yapmadı. İnsanların arasına karışmayı tercih etti. Yani bir intikam ve güç tutkusuyla bunu yapmıyor gibi duruyor. O yüzden dediğine bence belli açılardan güvenilebilir gibi geliyor. Benim düşüncem bu arkadaşlar şimdi uzun süre insanlarla temas kurmayı kabullendiler. Şimdi uzun süre insanlarla temas kurmayı kabullenen kim var aramızda? Kim var aramızda? Omni-Man var. Nolan var evet. Nolan var. Nolan'a ne oldu? Nolan İnsanlaştı. İnsanlaştı. Şimdi acaba aynı şey diğer Viltrumlarda olup diğer Viltrumlar arasında da bir karmaşa çıkarma ihtimali olabilir mi? Yani hırs yaratabilir gibi geliyor evet. Hırs yaratabilir. Bazı içlerinde bazılarında nasıl diyeyim acıma duygusu, şefkat gibi şeyler yaratabilir. Bunlar olabilecek şeyler. Çünkü insanlar evet aynen senin söylediğin gibi o Viltrumluları etkiliyor. Aynen çünkü bir de şöyle de bir şey var şimdi bunlar öyle bir ortamda bireyleşmişler ki hani diğer hiçbir ırkla minimum şey bile nasıl diyeyim diplomasi bile kurmaya yeltenmemişler. Onlarla kendi işlerinde bile. Ortamda bulunmamışlar. Kendi işlerinde bile doğru düzgün sohbet etmeye nitelenmemiş şeyler, tipler. Ama şimdi çoğalmak istiyorlarsa ki gördük ki bu tek gözlü abimiz bile sosyalleşmek için bir şeyler deniyor yani. Evet şöyle ki Nolan'ın ilk sezonlarını hatırlarsak Nolan için tam bir görev adamı içlerinde hani anlatımları vardı. Yani Nolan bile etkilendiyse evet bazıları buradan etkilenecek. Doğru. Benim şu an yine en çok ilgimi çeken kesim Viltrumların ne bok yiyeceği açıkçası. Evet. Hikayesinde. Invincible tarafında ise Invincible hani güçlenmek yerine yine zayıfladı gibi psikolojik problemlerinden dolayı. Yani ben Invincible'ın artık iyice zihnen ve bedenen bir bütün olup gerçek bir kahraman olmasını bekliyordum. 4. sezondayız ve 5. sezona girerse artık tamam fiziki olarak güçlendi ama bu fiziki gücünü zihniyle bütünleştiremez hale geldi. Adam ne zaman süper kahraman olacak hala çok merak ediyorum. Yani 5 sezon oldu. Dayak yemek dışında bir şey olmadı yani. Şöyle bir şey oldu. Yani artı bir şey varsa bu yaşadığı durumda şunu söyleyebilirim. O anda ilk anda Trek buna bu teklifi yaparken, şartları sunarken doğrudan reddedip hani hayır bu olamaz deyip saldırmayı düşünüyor aslında. Ki aslında saldırarak başlıyor sonra duruluyor. Ondan sonra da teklifi reddedip var gücüyle mücadele etmeye çalışma fikri oluşuyor kafasına. Çünkü idealleri buna onu söylüyor. Evet. Ama sevdiklerini koruma güdüsü ve gücünün sınırlarını bilme durumu şu an için ona diplomatik şekilde bu teklifi kabul etmeye itiyor. Yani bu da aslında biraz yaşadığı durumu, kondisyonu dikkate alıp karar verme yetisi kazandırmış gibi. Özetle aslında şey demek istiyorsun yani fevri davranmayı bıraktı. Evet yani şartlar ne ve şartlar neyse ona göre davranmalıyım yanlış olsa bile. Bu doğru. Yani bir yerde darbe aldı ama evet bir tane artı da kazanmış gibi görünüyor. Bir artı kazanmış gibi görünüyor ama bunu bu kadar uzun anlatmanın alemi var mıydı? Demek ki varmış. Yani bir de 7. bölümün hani hype'ını düşürecek biraz düşük aksiyon sahnelerine gerek olmadığını düşünüp böyle anlatım tercih etmişler. Ya zaten çok bile verdiler ya. 6 ve 7. bölümde aksiyonu çok bile verdiler. Evet, yani o yüzden, bir de bunu da Viltrum'la yaptı finali. O da güzel yani. Diğer başka saçma bir konuya atlamadı. Yok kendi hikayesini o Viltrum'un devamının nasıl olacağını biraz bize gösterdi. Ama hani onun dışında bu dünyada bizim başka tanıdık arkadaşlarımız da var. Onlar ne alemde bilmiyoruz. Hiçbirini görmedik. Ya bir şey şimdi bu tarafında kalanlarını zaman göreceğiz. O da muallak.
Bu bölüm mesela şey anlatsaydı, atıyorum Mafya Triad anlatsaydı olmazdı. Ay aman Ne yok, bileyim. bunu istemiyorum ya. Guardians of the Globe'dan Yo bahsediyorum. yo, anlıyorum ama hani bunu göstermek için bir şeyler anlatması lazım. Lizard Hı. People falan anlatsa olmaz. Hani Yani araya bir aksiyon koyması gerekiyor ya onlar için. Onu koymamak için böyle davranmış olması bir bakıma aslında iyi. Bakma yani. evet. Sezonu güzel kapatmışlar önceki sezonlara göre. Tabii ben yine de bu kadar boş olduğunu düşündüğüm bir bölüm olduğuna bakmayın. Diğer sezon finallerine göre çok iyiydi. Evet yani karman çorman değil. Derli Yok, toplu. derli toplu. Derli Derli toplu. toplu ama evet Ama biraz yavaş ve biraz fazla psikolojik. yani evet, bu kadar da olmasına gerek yoktu diye düşünüyorum. Peki bölüme puanın kaç? 7. 7, Yani 7,5. 7,5-8 falan, ben de öyle düşünüyorum yani. Fazlası değil. Zaten fazlası Değil. olmasını da Değil. düşünmüyordum. Yani başka türlü de kapatamazsın zaten. Çok tempolu, çok nabızlı bir bölümden sonra biraz nabız düşürmek her zaman iyidir. Ya bu bölümde bence eksi olarak şunu söyleyebilirim. Bu kadar PTSD yaşatırken çok fazla iyi müzik kullanabilme falsoları vardı ama bunu çok değerlendirememişler gibi Evet. geliyor bana. Evet. Yani Invincible'ın kullandığı müzikleri bu zamana kadar düşününce kullanabilecekleri bu dark hikayede, Evet. özellikle Mark Vardı. Hanon'ların Daha çok fazla şey fazla vardı. kullanabileceği müzik vardı bence. Daha fazla kullanabilecekleri, daha iyi oturabilecek şarkılar benim aklıma Vardı. geliyor. Onlar pek o yola girmemişler. Hı hı, kesinlikle öyle ya, ki özellikle biz Tool bile dinledik yani bunu izlerken, o yüzden Evet. işte Yani bilemiyorum. çok seçenek varken Çok müzik departmanı bu bölüm biraz zayıf. sınıfta kalmış. Evet. Ekleyecek başka bir şeyin var mı? Herhalde her şeyi konuştuk. Yani gibi. Ben de öyle düşünüyorum. Iskaladığımız şeyler varsa zaten değerli bizi takip eden izleyicilerimiz altta yorumlarda bize katılsınlar, sohbete hepsini bekliyoruz. Buraya kadar bu arada 4. sezon boyunca bizi takip eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki sezonda görüşmek üzere. Bunu hepinizden diliyoruz ve bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuza beğeni bırakmayı ve yorumlarda da demin de söylediğim gibi bizimle görüşmenizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.